Çağla'yla yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşmak üzere jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ateş Karateke hocamızla güne başlıyoruz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Çağla Hanım. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İlk önce rahim ağzı kanserini konuşacağız. Evet. Neden oluşur? Önemi nedir? Bakın rahim üreme sağlığı açısından çok önemli bir organ. Kadınlarımız bebekleri rahim içinde büyütüyorlar. Evet. Rahim ağzı da bu büyütmeyi sağlayan, dışarı çıkmasını engelleyen, erken doğumu engelleyen üreme sağlığı açısından çok önemli bir kısım. Rahim ağzı kanseri de burada oluşan bir kanser. Birinci iş bu. İkinci iş, bakıldığında üreme çağı kadınlarında tüm dünyada görülen ikinci sıklıktaki kanser. Meme kanseri bir, rahim ağzı kanseri iki. Üçüncüsü, gerçekten de bir virüsle oluştuğunu hemen hemen net olarak biliyoruz. Human papilloma virüsle oluşuyor. Ve üstelik human papilloma virüs bulaştıktan sonra çok uzun bir sürede kanser oluşuyor. Minimum 10 sene. Dolayısıyla hekimin önünde, kadının önünde çok önemli bir pencere var. Evet, bu sürede bu yakalanabilir. Bu çok önemli bir konu. Bir de aşısı var. Dolayısıyla rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir ve kadının kaderi değildir. Virüsü nereden alıyoruz? Peki aldığımız ve önümüzdeki 10 yıla başlamadan, o yolculuğa başlamadan önce biz hissedebiliyor muyuz bunu? Şimdi bakın virüsü... Yoksa simir testlerimizde düzenli yaptırdığımız ortaya çıkan bir şey. Evet, yani herhangi bir şekilde rahim ağzı kanseri 1-2 santimetrelik volüme oluşmadan, gelmeden herhangi bir bulgu vermiyor ki. Dolayısıyla human papilloma virüs bulaştığı zaman, yani bu kanser yapıcı virüs bulaştığı zaman kadında herhangi bir bulgu, emin olun, yok. Dolayısıyla tarama testi yapmak zorundayız. Çünkü ne akıntısı değişiyor, ne başka bir bulgu oluyor, hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla cinsel aktif hanımlara biz tarama testleri dediğimiz servikal simir, yani sürüntü testi veya gene sürüntüde human papilloma virüs DNA'sını arıyoruz. Çok daha duyarlı bir tarama testi. Çünkü bakın sürüntüyü hekim aldı, tespit etti. Patoloji laboratuvarına gitti, bir insan baktı ve dolayısıyla bakın servikal simirde 100 tane karşımızda hasta hanım olsun. 40'ına deriz ki simiriniz iyi geldi hanımefendi. Siz de bir yıl sonra görüşelim. Ama HPV DNA testi yaptığımız zaman bir kit bakıyor, bir endüstriyel kit bakıyor. Doğruluk oranı emin olun %99. Eğer bir HPV bulaşı varsa diyor ki evet bu hanımda HPV bulaşı var. Dolayısıyla HPV DNA testini simirle birlikte kullanmak çok akılcı. Yani buna da co-test diyoruz. Her yıl o zaman bunu da yaptırmalı mıyız? Simir testini her yıl düzenli olarak yaptırdığımızı düşünürsek eğer. Bir de yani genetik geçişli olmadığını anladık. Biz bu virüsü nereden alıyoruz hocam? Onu da bilelim. Evet. Yani genelde human papilloma virüs genelde cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bunu böyle nokta koyabiliriz. Fakat yani bunun dışında da bulaş yolları olabilir mi? Olabilir. Yani literatürde rahibe hanımlarda bakılmış HPV DNA'sı tespit edilmiş yazılar var. Dolayısıyla illaki binde bin yani böyle doğrudur diyemiyoruz. Human papilloma virüsü demek cinsel yolla aldığımız bir virüs ve taraması bir endüstriyel kitle yapılıyor ve dolayısıyla doğruluk oranımız çok fazla. Ama her HPV virüsü bulaşan hanım, Çağla Hanım illaki kanser olacak değil ki. İlk o mesela taramada o HPV DNA testi pozitif geldi. Şimdi o noktadan sonra sizin için ne ifade ediyor? Bakın şimdi HPV DNA'sı bulaş olabilir. Çok yaygın. Genel popülasyonda da baktığımız zaman İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı taramalarda %8-10 hiçbir şikayeti olmayan hanımlarda müsbet buluyoruz. HPV DNA'sı bulaşması evet bir kansere gidebilecek bir yol açabiliyor. Fakat 100 hanımdan 95'inde virüs kendi kendine yok oluyor. Dolayısıyla HPV DNA'm müsbet geldi, ben kanser oldum mantığı doğru değil. Yalnızca HPV DNA'sının müsbet gelmesi hekime dikkat çeken bir konu. Bu hanımı dikkat et, zaman içinde takip et
rahim ağzında şu anda bir lezyonu olabilir veya gelecekte bir lezyon çıkabilir. Şimdi simirde ne diyorduk? Simirde müspet gelirse gelecek için değil, şu anda sizde bir lezyon var diyebiliyoruz genelde. Ama HPV gelecek içinde bir fal açabiliyoruz. Evet, size bir bulaşı olmuş, 10 yıllık bir sürede kanser yapıyor, gelecekte bir iş olabilirsiniz. HPV DNA'sı müspet gelen bir hanıma üreme çağındaysa ilk diyeceğimiz bir şey var: sigara içmeyin lütfen. Sigara, evet. Evet, sigara içen bir hanımda HPV'nin vücutta oturması, orada lezyon yapma olasılığı emin olun çok anlamlı olarak artıyor. Dolayısıyla bir hanım sigarayı bırakıyorsa, aşı yalnızca çocuklara yapılmıyor. 26 yaşına kadar kadınlara mutlaka Dünya Sağlık Örgütü de öneriyor. 45 yaşına kadar da bir hanıma HPV bulaşı olmuş olsa bile aşı yaparsak reenfeksiyonları, yeni gelecek enfeksiyonları engelleyebiliyoruz. Çok mantıklı. Peki. Birazcık kolposkopi. Evet, bakın şimdi kolposkopi tabii ki bunların hepsi tarama testi. Tarama testinde bir problem çıktı. Yapılacak tek bir şey var: rahim ağzında bu HPV virüsü lezyon yaptı mı, yapmadı mı? Onun için kolpos, vajina, kopi, bakmak, mikroskopla bakmak. Uzaktan bakan bir mikroskopla ofiste hanımın canını yakmadan, hastanın herhangi bir problem yaratmadan rahim ağzının HPV'nin yerleştiği özel bir bölge var. Özel bölgeye bakabiliriz. Orada HPV yerleşmiş mi? Lezyon yapmış mı? Bu lezyonun derecesini predikte edebiliriz, aklımızdan geçirebiliriz. En kötü yerden de minik bir darı tanesinden daha küçük bir doku alarak patolojiye göndeririz. Ve dolayısıyla artık o kadının hastalığı var mı yok mu? HPV tutunmuş mu? Tutunmuşsa kansere doğru giden bir yolda mı, değil mi? Onları rahatlıkça öğrenebiliriz. Peki HPV aşıları konusunda görüşünüzü birazcık alabiliriz. Tabii ki HPV aşıları, şunu ifade edebilirim ki çocuklarımıza, kız çocuklarımıza 9-14 yaşında mutlaka yapalım. Çünkü geçirilen doğal enfeksiyon hiçbir şekilde bağışıklık yaratmıyor. Ve üstelik HPV yalnızca rahim ağzında veya genital bölgede değil, orofaringsimizde ve anal bölgede de kanser yapıyor. Yani bir kadında oluşabilecek kanserlerin %8'i human papilloma virüsle ilişkili kanserler. Aşı yaptığımız zaman bu hanımı bu kanserlerden büyük ölçüde korumuş oluyoruz. Dolayısıyla kız çocuklarına 14 yaşına kadar 2 doz, 26 yaşına kadar mutlaka genç hanımlarımıza cinsel aktif olup olmadığına bakmadan, HPV bulaşıp bulaşmadığına bakmadan mutlaka yapalım. 46 yaşından 45 yaşına kadar da hanımlara anlatalım. Diyelim ki yani bir lezyonunuz varsa bu geçirmez, ama bundan sonra gelecek yeni enfeksiyonları engellemek için aşı yapalım. Çünkü geçirilen doğal enfeksiyon bir bağışıklık oluşturmuyor. Çünkü virüs kanda gezmiyor. Biz ne zamanki koldan verdik, vücudumuzda antikor oluşacak, salyalarımızda, gelen akıntılarımızda antikor oluşacağı için bir bariyer oluşacak ve dolayısıyla yeni virüs vücuda giremeyecek diye net bir şekilde açıklanabiliyor faydaları. Kadınlarda idrar kaçırma sorununa birazcık bakalım. Neden olur? Yani ne zamanlar olur? Bakın şimdi ülkemizde 65 plus, 65 üstü kadın insan sayısı %10'u geçti. Yani toplum yaşlanıyor. Toplum yaşlandıkça da idrar kontrol mekanizmaları bozulacak. Yani yaşlı kadın nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla birçok sebepten idrar kaçırma olabilir. Yani doğum travmalarından olabilir, kilodan olabilir, idrar sistitten, basit bir iltihaptan olabilir, gebelikten olabilir, Alzheimer, Parkinson gibi bir hastalığın ilk bulgusu olabilir. Dolayısıyla bir hanım idrar kaçırıyorum dediği zaman ilk yapacağımız şey neden kaçırdığını ortaya koymak zorundayız. Sebepler neler olabilir? Sebepler bir nörolojik hastalık olabilir. Doğuma bağlı bir travma olabilir. Gülünce öksürünce idrar kaçırıyor olabilir. Bir diyabet olabilir. İdrarını hissetmiyordur, dolup taşıyordur. Bunlar olabilir. Mesane tümörü olabilir. Ve bütün bunlardan dolayı bir mesane taşı olabilir. Mesaneye basan koca bir miyom olabilir.
mesaneye basan koca bir yumurtalık kisti idrar kaçırmasına, idrarı kontrol etmesinde zorluk olabilir. Dolayısıyla idrar mı kaçırdım diyor bir kadın. Mutlaka hekim ayrıcı tanıyı yapmalı ve ona uygun tedaviyi planlamalıdır. Tedavi neler oluyor? Sonrasında da herhalde cerrahi yöntemlere de başvuruluyor. Bu cerrahi operasyonlarda nelere dikkat etmek gerekiyor? Yani sağlık açısından hem de sonrasında tekrarlama riski oluyor mu? Cerrahide ne yapılıyor hocam? Şimdi bakın, ilk önce eğer gülünce öksürünce bir hanım idrar kaçırıyorsa, idrarını yaparken hiç sıkışma problemleri yaşamıyorsa, tamamını boşaltıyorsa, bunlara TVT dediğimiz basit bir bant koyarak bir ameliyat yapıyoruz. 1995'ten beri yapılıyor. Elimizde 25 yıllık sonuçları var bu ameliyatın. Gerçekten de gülünce, öksürünce, zıplayınca, hoplayınca, oynayınca idrar kaçıran hanımlar için sıkı bir çözüm. Ama diğer bir idrar kaçırma, sıkışarak, tuvalet arayarak, bir mole gittiniz, bir alışveriş merkezine gittiniz, tuvalet haritalarını çıkaran bir hanımsınız. Bilin ki o sıkışarak idrar kaçırıyorsunuz demektir. Bunun yönetimi ameliyat değil, ilaçlarla, davranış tedavileriyle, kahve içmeyerek, örnek sigarayı keserek, kilo vererek, işte Şimdi kahve içmeyin neden dediniz onu merak ediyorum. Kafein, sıvı olarak mı yoksa mesela suda mı azaltmak lazım? Suyu belli bir noktadan sonra azaltamayız zaten ama kafein idrar torbasının mukozasını çok uyarıcı bir madde. Olduğu için de. Evet, kahve içtiğiniz zaten çok sık tuvalet ihtiyacı olabilir. Doğru. Hele böyle bir sıkışarak idrara giden hanımsanız çok daha fazla artacaktır. Dolayısıyla kahveyi de yasaklıyoruz. Zamanlı işeme var. Gerçekten de bu sıkışarak idrar kaçıran hanımlara oldukça faydamız oluyor. Yaşam kalitelerini iyileştiriyoruz. Gezme sürelerini 2-2,5 saate kadar tuvalete gitmeden çıkarabiliyoruz. Peki rahim ve mesane sarkması nasıl tedavi ediliyor günümüzde? Bakın şimdi rahim ve mesane sarkması bir genital organların fıtığıdır bu. Nasıl karın ön duvarında fıtık oldu, nasıl cerrahiyle ameliyat ediyorsak, buradaki mesane sarkması da ön duvardaki bir konektif dokunun, bağ dokusunun doğumla veya yer çekimiyle veya ıkınmakla, öksürmekle ayrılması ve yırtılmasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla nerede kopukluk var, nerede ayrılma var, nerede zayıflık var, onları bulup onarıyoruz. Yani cerrahi yapıyoruz. Ama bazı hanımlar o kadar fragil ki 85 yaşına gelmiş, ameliyat yapmamız mümkün değil. Organları da dışarı çıkmış. Onlara da PESER dediğimiz, vajina içinde volüm yaratan, bu organların dışarıya çıkmasını engelleyen bir takım medikal aletler kullanarak da bunu engelleyebiliyoruz. Peki rahim sarkması kansere neden olabilir mi? Şimdi rahim sarkmayla kanser arasında çok bir ilişki yok. Yani genel olarak deriz ki olmaz. Ama bakın şimdi bu organlar dışarıda ve bunların hepsinin cildi çok ince ve hassas deri. Sürekli travmaya maruz kaldı ve dolayısıyla kronik travma buralarda kanser yapabilir. Meslek hayatımda ben 3-4 tane bu tür kanser gördüm. Sarkma, tedavi olmamış, sürekli travmayla orada kanser çıktığı var. Ama rahim sarkması veya mesane sarkması kansere yol açmaz. Kadının yaşam kalitesini bozan durumlardır. Peki doğum yırtıklarını tedavi ediyor musunuz? Doğum yırtıkları nasıl tedavi ediliyor ve hasta memnuniyeti nasıldır? Bakın şimdi doğum yırtıkları dışarı çıkan bir şey yok. Ama kadın şunu ifade ediyor, ben bu durumdan rahatsızım diyor. Rahatsızım diyorsa, cinsel yaşamımda bir takım problemler yaşıyorum diyorsa, görüntüden hoşnut değilim diyorsa, bunu kadın kendi isteğiyle diyorsa, eşinin zorlamasıyla değil, bunları evet o kadının beklentilerine uygun mevcut sistemi bozmadan düzeltme yapabiliriz. Ama buradaki birinci iş kadının beklentilerini iyi öğrenmek, kadının iyi isteğini öğrenmektir. Peki doğuştan vajina yokluğu nasıl oluyor? Nasıl bu kız çocuklarımızı tedavi ediyorsunuz? Bakın bunu gerçekten benim çok emek verdiğim bir konu. Türkiye'de 150-200 tane kız çocuğu vajina ve uterus yokluğuyla doğuyor. İşte Mayer-Rokitansky-Küsner-Hauser sendromu veya androjene duyarsızlık sendromu dediğimiz hastalıklarda. Şimdi bunları anneleri çoğu zaman anlamıyorlar. Ne zaman ki kız çocuğu
adet görme yaşına geldi. Adet göremedi. Aile uyanıyor. Doktora gidiyor ve doktorlar diyorlar ki vajen yok işte veya uterus yok. Bu sefer tedavi arayışına giriyorlar. Bu çocuklara işte yani deriden, ciltten, bir takım modellerle, modlarla veya işte bağırsak çevirerek ameliyatlar yapılıyorlar. Bunlar daha çocuk ve dolayısıyla bunların çok önemli bir kısmı bu hanımlar cinsel aktif oldukları anda kapanmış oluyor. Dolayısıyla ikincil ameliyatlar çok daha zor oluyor. Onun için bu çocuklara tanıyı koyalım. Tamam. Tanıyı koyduktan sonra üniversite çağına kadar bekleyelim. Bu kız çocukların aklı başına gelince onlara daha kolay tedavilerimiz var. İte ite, hiçbir organını bozmadan veya çeke çeke, ite ite Frank veya Ingram yöntemi, öbürü de Veşetti yöntemiyle bunları kolayca ameliyat yapabiliyoruz. Çocukken lütfen bu kızlara dokunmayın. Dokunmayın. Profesör Doktor Ateş Karateke hocamız kıymetli bilgileriyle bizlerle beraberdi. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Sağ olun. Bakın